bu haftanın konusu hydrofacial. Şimdi hydrofacial deyince aklımıza ne gelmeli? Nedir hydrofacial? Açılımı nedir? Sıvı dermabirozyon yöntemiyle cildi derinlemesine temizlemek, nemlendirmek, beslemek. Çok sayıda tabii ki isim çıkartılıyor bununla ilgili. Hydrofacial bakımı, su terapisi, Amerikan cilt bakımı gibi isimleri de mevcut. Hydrofacial ile hangi tedaviler yapılır? Hydrofacial ile tıkanık gözeneklerin ve siyah noktaların giderilmesi, cilt tonu dengesizliklerini eşitleme, yağlı cildin yağ dengesini düzenleme, cilt elastikiyetini yani gerginliğini sağlama, arttırma, güneş lekeleri, akne izleri gibi tedavileri yapma. Ayrıca cilt yenileme, ince çizgi ve kırışıklıkları giderme yöntemleri de uyguluyoruz. Hydrofacial uygulaması kaç seanstır? Cildin ihtiyacına göre bir hafta 10 gün ara ile seansları alırız. 4-6 seans ideal bir kürdür. Sonuçların devamı için cildin kendini yenileme süresi olan 28 günde bir de seanslar bittikten sonra tekrar etmesi önerilir. Herhangi bir bakım gerektirmez. Kişi sosyal hayatına hemen dönebilir. Hatta makyaj bile yapabilir. Hydrofacial uygulaması kaç dakikalık bir işlemdir? Yaklaşık 30-40 dakika kadar sürmektedir. Hydrofacial uygulaması ağrısız, acısız bir uygulamadır. Kadın erkek her yaş grubuna uygundur. En hassas ciltler de dahil olmak üzere tüm cilt tiplerine ve her mevsimde uygulama yapabiliyoruz. Uygulamanın herhangi bir yan etkisi olur mu? Uygulama öncesi ve sonrasında hiçbir yan etkiyle karşılaşmayız. Riski olmayan son derece güvenilir bir işlemdir. Hydrofacial hangi durumlarda uygulanmaz? Hydrofacial büyük metal protezi olanlarda, kalp pili olanlarda, hamilelerde, bir de cilt yüzeyinde yara ve enfeksiyon varsa uygulama yapmıyoruz. Metal protez ve kalp pili olanlarda bu uygulama yapılmaz dediniz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi işlem sıralamasında elektromanyetik dalgalar kullanıldığı için ve elektrik akımları ile işlem yapıldığı için kalp ritmine zarar verir, kalp piline zarar verir. Metal protez akımı kendine çekeceği için uygulamayı metal protezli olanlarda yapmıyoruz. Lifting uygulaması yaparken cihaz ucundan bir akım veriliyor. Bu akımla gerçekleşen bir uygulama. En azından benim gördüğüm ve izlediğim kadarıyla. Her ne kadar risksiz bir işlem gözükse de yani bu işin uzmanı olmayan biri yaptığında o doğru akım verilmezse cilde bunun olumsuz sonuçları ya da müşteriye sıkıntı yaratabilir mi? Bununla ilgili herhangi bir şey söyleyecek misiniz? Bilinçsiz bir kişi uyguladığı zaman tabii ki olumsuz sonuçlar yaratabilen başlıklarımız mevcut. Özellikle lifting uygulamasında kasların yırtılması gibi sonuçlar doğurabiliyor yanlış uygulamalarda. Çünkü akım kademeli kademeli arttırıp kademeli kademeli azaltılmakta. Bu da kişinin uzman olmasını gerektiriyor. Artı kas yönlerinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Kasların nerede olduğu çok iyi bilinmesi gerekiyor. Yüz anatomisine uygun hareket etmesi gerekiyor. O zaman aslında ne kadar riskleri düşük de olsa cilt bakımı ve işte hydrofacial veya benzeri uygulamaların işi doğru insanların ve uzmanların yapması gerekiyor. Doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Hydrofacial uygulamasında böyle kısaca işlem sıralamasından bahsedersek nasıl başlamalı? Biraz bahseder misiniz? Hydrofacial'da önce cilt temizliği yapıyoruz. Temizleme işlemini vakumlama ve özel solüsyonlarla beraber yapıyoruz. Ağrısız acısız bir işlemdir ilk işlemimiz. Zaten iğnesiz bir uygulamadır. Temizleme solüsyonu ve vakumlama ile birlikte çalışan bir sistemdir. Cildi temizler ve ölü hücrelerden arındırır. Temizleme işlemini bitirdik. Sıradaki işlemimiz lifting işlemi. Lifting işlemimizde de kasları uyarmak ve gerginleştirmek amaçlanıyor. Ultrasonik yöntemimiz var. Ultrason başlığımızla beraber ses frekansları göndererek deri altında hücre yenilemesi sağlıyoruz. Kasları hareketlendireceğimiz için iletkenlik sağlaması gerekiyor. Ultrason jeli sürüyorum. Lifting, gerginliğini kaybetmiş kasları toparlamaya yarayan bir yöntemdir.
kas gücü yetersizliği, kırışıklık ve yüz derisinin sarkmasını toparlar. Her kas grubu ayrı ayrı uyarılır. Akım kişinin ağrı duyum eşiğine göre ayarlanır. Ultrasonik uygulamamızdan sonra radyo frekans uygulamamız var. Radyo frekans uygulamasında deri altı hücrelerinin ısıtılması işlemini görüyor. Daha sonrasında soğuk çekici uygulamamız var. Lifting işlemimiz bitti. Sırada ultrasonik işlemimiz var. Ultrason jelimi tekrar sürüyorum. Ultrason ses dalgaları ile tedavi yapan bir alettir. Şöyle ki insan kulağı 20 Hz ile 20 kHz arasındaki ses dalgalarını duyabilir. İnsan kulağının duyamayacağı büyüklükteki ses dalgalarına ultrasonik dalgalar denir. Bu ses dalgaları kullanılarak cildin alt katmanlarındaki kolajen üretimin tetiklenmesiyle ciltte sıkılaşma ve gerginlik sağlayan bir yöntemdir. Ultrasonik işlemimiz bitti. Şimdi radyo frekans işlemimize geçiyoruz. Radyo frekans işleminde serum yedireceğim. Genel olarak kırışıklık problemimiz var. Kontrollü bir şekilde uygulanan elektromanyetik radyo dalgalarının cilt ve cilt dokularını ısıtması esasına dayanır radyo frekans uygulaması. Amaç cilde herhangi bir hasar vermeyecek şekilde doku içinde ısı yaratıp cilde serum geçirgenliğini sağlamak ve onarmaktır. Böylece kolajen ve elastin lifleri yenilenir, deri içten onarılmış olur. Soğuk çekiç uygulamasında da cildin hassasiyetini azaltıyoruz. Radyo frekans işleminden sonra soğuk çekiç uygulaması yapıyorum. Cildin ısınmasının ardından soğuk çekiç uygulaması yaptığımızda cilde şok etkisi yaratarak hücrelerin ve kasların toparlanması sağlanır. Ayrıca hassaslaşmış sinirleri yatıştırır. Hassas ciltlerin kızarıklık ve şişlik durumlarını azaltmak için de kullanılır. Soğuk çekiç işlemimiz de bitti. Hydrofacial cilt bakımımız sona erdi. Bütün bu uygulama ve işlemlerin sonucunda müşterilerde nasıl bir fark oluyor? Gençleşiyorlar mı? Kaç yıl gençleşiyorlar? Yani buradan sizden ayrıldıktan sonra veya uygulamayı yaptırdıktan sonra nasıl bir sonuç elde ediyorlar? Yüzler gülüyor mu? Bunu böyle küçük detaylarıyla anlatabilir misiniz böyle? Aslında bunu bir tedavi olarak düşünün. 4-6 seanslık bir tedavi olarak yapıyoruz genelde. Tabii ki ilk seansta ufak bir değişiklik oluyor. Ancak tamamen bir değişiklik için seansları tamamlamamız gerekiyor. Kaç yıl fark yaratıyor? Yani işte ortalama ne kadar fark yaratabilir ciltte, cilt yenilemesinde, hücre yenilemesinde nasıl bir fark olur? Yani insanlar kendilerine aynaya baktıklarında nasıl görecekler 6 seans sonra? Ne fark yaratacak? 6 seans sonrasında cilt tamamen temizlenmiş, pürüzsüzleşmiş, gerginleşmiş şekilde bebek cildi gibi olacak. Yani tabiri caizse 5 yıl gençleştim diye bir cümle söylerler böyle işte uygulamalar yapıldıktan sonra. Bu doğru mudur? Yani bu uygulamadan sonra müşteriler bunu söylüyor işte 3 yıl gençleştim, 5 yıl gençleştim bunu diyebilecekler mi? Bunu tam olarak diyebilirler.